4 saatte oyun gelişme videosuna hoş geldiniz. Bu videoda 4 saat içinde bir tane FPS shooter oyunu yapmaya çalışacağım. Modellemeden harita tasarımına, harita tasarımından arayüz tasarımına kadar her şeyi 4 saat içinde yapmaya çalışacağım. O zaman başlayalım. Süreyi başlattım ve 4 saatimiz başlasın. Teres üzerinde kendi kaydettiğim 3 boyutlu projelere bakarak birkaç tane konsept edindim ve Doom tarzı bir oyun yapmaya karar verdim. Bu süreç içinde bazı aletler bilgisayarımda bulunmadığı için indirmeye başladım. Şimdi sıra Unity'de bir proje açmakta. Projemizi 3 boyutlu olarak seçtikten sonra bir tane rastgele isim verdik ve projeyi oluşturduk. Oyunda kullanacağımız silah Glock olarak belirledim ve internetten referans resmi bulduktan sonra bu Blender'a aktardım ve modellemeye başladım. Evet, modelleme süreci bitti. Şimdi renklendirme yani kaplama aşamasındayım. Glock modelinden sonra bir tane canavar modeli yani robot modeli gibi bir şey yapacağım ve sonrasında harita tasarımı, programlama ve arayüz tasarıma geçeceğim. ProBuilder kullanarak harita tasarımı yapacağım. Çünkü bu ProBuilder eklentisi hem size zaman kazandırıyor hem de çok rahat bir şekilde materyallerin sıkışmaması ve birkaç sıkıntıdan sizi kurtarıyor. Bu yüzden ProBuilder kullanarak harita tasarımı yapmaya çalışacağım. Evet, ProBuilder eklentisini kurdum. Sıra Paint üzerinden bir taslak çizimde. Yani gelişigüzel bir harita yapacağım. Amaç zaten 4 saatte bir oyun yapacağımız için profesyonellikten çok oynanabilir bir oyun çıkartmak. Kırmızı nokta olarak oyuncuyu belirledim. Siyah dikdörtgenler duvarlarımız ve dış çizgi ise oyunumuzun alanı, genel alanı. Karakterimizi bu alan içinde yöneteceğiz. Düşmanlar çıkacak, mermi gibi şeyler toplayıp kendimizi korumaya çalışacağız. Bu kadar basit bir konsept düşündüm ve bunu yapmaya başladım. Pro Builder ile zemini, duvarları ve çatıyı oluşmaya başladım. Hızlandırılmış şekilde size Pro Builder ile yaptığım yapıyı yani haritayı göstermiş olacağım. Eğer Pro Builder öğrenmek istiyorsanız kanalımda yakın zamanda videosunu paylaşacağım. Bunu izleyerek Pro Builder nasıl kullanılır, niçin kullanılır, neden kullanılır ve benzeri sorulara ulaşabilirsiniz. Pro Builder kullanmadaki temel amacım en başta da bahsetmiştim. Size kolaylık sağlıyor. Kolaylık sağladığı için daha rahat bir şekilde, daha kolay, daha hızlı bir şekilde yapılar yani haritalar oluşturabiliyorsunuz. Şimdi Figma üzerinden bir arayüz konsept tasarımı yapacağım. Burada belirlediğim konsept tasarımı son hale getirdikten sonra Unity'ye aktaracağım. Burada Doom oyundan birkaç arayüz aldım. Çünkü Doom benzeri bir oyun yapıyoruz. Ben dedim ki Doom tarzı bir oyun yaptığım için o Doom arayüzünü alayım biraz. Ve o yüzden Doom arayüzünü biraz değiştirerek Animacons'a ekledim. Birkaç bir şey ekledim. Yazı fontunu değiştirdim gibi. Bu şekilde değişiklikler yaparak bir arayüzü Figma üzerinden oluşturdum. Şimdi sıra programlama kısmında. Programlama kısmında ateş sistemi, mermi sistemi, can sistemi, yerden mermi veya can alma, düşman sistemi ve birkaç sistem ekleyerek programlama kısmını bitireceğiz. Doom benzeri oyun yapıyorken biraz da özgünlük katmak için retro tarzı bu tarz eski kamera efekti gibi bir şey ekledim. Oyunun daha güzel gözüktüğünü düşündüm ve biraz da değişiklik olsun istedim. Bence güzel gözüktü. Evet, 4. saatin sonuna geldim ve oyunun çıktısını aldım. Oyunu gerçekten 4 saat içinde bitirebildim. Gerçekten çok mutlu oldum.
yetiştiremeyeceğimi düşünüyordum ama son saniyelerde gerçekten yetiştirebildim. 4 saat içinde gerçekten güzel bir şey yaptığımı düşünüyorum. Yani aslında güzel değil, kötü gözüküyor biliyorum, farkındayım ama 4 saatte yapılabileceğini bence kendimce, yani benim için olanın en iyisini yaptım. Zaten modelleme, arayüz tasarımı gibi şeyler bu 4 saat içine dahil. O yüzden oyunun güzel olduğunu düşünüyorum. Şu sağlık kutusunu alayım ha. Şu armoru da alalım. Armor diyorum, medik işte. Şu spawnerlar biraz tuhaf gözüküyor, farkındayım. Ama biraz da böyle tuhaf gözüksün. Böyle mermi kutumuz, can kutumuz falan, onlar da tuhaf gözüküyor. Oyun biraz tuhaf gözüksün istedim. Böyle ilgi çekici olsun biraz. Bu video sıkıcı geçmiş olabilir veya hani bilgilendirici olmasını istedim. Ama çok da bilgilendiremedim. Ve ilk videom olduğu için bir de gece vakti çekiyorum aslında. Bir de sınav senesi, sınav haftam yeni bitti ve onca şey var. Yani çok meşgul olduğum için çok fazla üstüne düşemedim. Bir de tam olarak nasıl yapacağımı da bilemediğim için bu tarz kısa, üstünkörü, biraz üstünkörü oldu. Kısa, üstünkörü ve hızlı bir şekilde anlatmak istedim. Eğer aklınıza takılan sorular varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bugünlük bu kadar da. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.